21. sözün 2. makamı. Kalbin 5 yarasına 5 merhemi tazammun eder. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi e'ûzu bike min hemezâti'ş-şeyâtîn ve e'ûzu bike Rabbi en yahdurûn. Ey marazı vesveseyle müptela! Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder, hafetmezsen hafif olur, mahfi kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öyleyse, şu musibetli vesvesenin aksamı kesiresinden, kesirül vuku olan yalnız 5 vecini beyan edeceğim. Belki sana ve bana şifa olur. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider. 1. vecih 1. yara. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse, şüpheden şetme döner. Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafi edep çirkin halleri tasvir eder. Kalbe eyvah dedirtir, ye'se düşürtür. Vesveseli adam zanneder ki, kalbi Rabbine karşı sui edepte bulunuyor. Müthiş bir helecan ve heyecan hisseder, bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister, bu yaranın merhemi budur. Bak ey biçare vesveseli adam, telaş etme, çünkü senin hatırına gelen şetim değil, belki tahayyüldür. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi, tahayyülü şetim dahi şetim değildir. Zira mantıkça tahayyül, hüküm değildir. Şetm ise hükümdür. Hem bununla beraber o çirkin sözler, senin kalbinin sözleri değil. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniden geliyor. Vesvesenin zararı, tevehhüm-ü zarardır. Yani onu zararlı tevehhüm etmekle, kalben mutazarrır olmaktır. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü, hakikat tevehhüm eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder, onun sözünü ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. Zaten şeytanın da istediği odur. 2. vecih budur ki, manalar kalpten çıktıkları vakit, suretlerden çıplak olarak hayale girerler, oradan suretleri giyerler. Hayal ise, her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesceder. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır. Hangi mana geçse, ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler, suretler mülevves ve rezil ise giymek yoktur, fakat temas var. Vesveseli adam, teması telebbüsle iltibas eder. Eyvah der, kalbim ne kadar bozulmuş, bu sefillik, bu hisseti nefs beni matrud eder. Şeytan onun şu damarından çok istifade eder, şu yaranın merhemi şudur. Dinle ey biçare, nasıl ki senin namazın, edebi nezihanesinin vesilesi olan zahiri taharete, batnının batınındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz. Öyle de maani-i mukaddesenin suret-i mülevveseye mücavereti zarar etmez. Mesela sen ayat-ı ilahiyeyi tefekkür ediyorsun, birden bir maraz ya bir iştiha ya bevl gibi bir emri müheyyiç şiddetle senin hissine dokunuyor. Elbette senin hayalin devai illet ve kazay hacetin levazımatını görecek, bakacak, onlara münasip süfli suretleri nescedecek ve gelen manalar ortalarından geçecekler. Geçeceklere ne beis vardır, ne televvüs var ve ne zarar var ve ne hatar var. Yalnız hatar ise hasrı nazardır, zannı zarardır. 3. vecih budur ki,
Eşya mabeyinlerinde bazı münasebat-ı hafiye bulunur. Hatta hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur veya senin hayalin meşgul olduğu sanata göre o ipleri yapmış, onları birbiriyle bağlamış. Şu sırrı münasebettendir ki, bazen bir mukaddes şeyi görmek, bir mülevves şeyi hatıra getirir. Fenni beyanda beyan olunduğu gibi, hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet ise, hayalde sebebi kurbiyettir. Yani, iki zıttın suretlerinin cem'ine vasıta, bir münasebeti hayaliyedir. Bu münasebetle gelen tahattura, tedai efkar tabir edilir. Mesela sen namazda, münacatta, Kâbe karşısında, huzur-u ilahideyken, ayatı tefekkürde olduğun bir halde, şu tedai efkar, seni tutup en uzak malayaniyat-ı rezileye sevk eder. Senin başın, böyle bir tedai efkara müptela ise, sakın telaş etme. Belki intibaha geldiğin anda dön. Aman ne kusur ettim deyip tetkikle meşgul olup durma. Ta o zayıf münasebet, senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin. Zira teessür gösterdikçe, ehemmiyet verdikçe, senin o zayıf tahatturun melekeye döner. Bir marazı hayali olur. Korkma, marazı kalbi değil. Şu nevi tahattur ise, galiben ihtiyarsızdır. Hususan hassas asabilerde daha galiptir. Şeytan, şu nevi vesvesenin madenini çok işlettirir. Şu yaranın merhemi şudur ki, tedai efkar, galiben ihtiyarsızdır. Onda mesuliyet yoktur. Hem tedaide, mücaveret var, temas ve ihtilat yoktur. Onun için efkarın keyfiyetleri birbirine sirayet etmez, birbirine zarar vermez. Nasıl ki, şeytan ile melek-i ilham, kalp taraflarında mücaveretleri var ve füccar ve ebrarın karabetleri ve bir meskende durmaları zarar vermez, öyle de, tedai efkar saikası ile istemediğin pis hayalat, gelip nezih efkarın içine girse zarar vermez. Meğer kasten olsa veya zarar zannıyla onunla ziyade meşgul olsa, hem bazen kalp yoruluyor, fikir kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur, şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor. Dördüncü vecih, amelin en iyi suretini taharriden neş'et eden bir vesvesedir ki, takva zannıyla teşeddüd ettikçe, hal ona şiddetlenir. Hatta bir dereceye varır ki, o adam amelin daha evlasını ararken, harama düşer. Bazen bir sünnetin araması, bir vacibi terk ettiriyor. Acaba amelim sahih oldu mu der, iade eder. Bu hal devam eder, gayet ye'se düşer. Şeytan şu halinden istifade eder, onu yaralar. Şu yaranın iki merhemi var. Birinci merhem. Bu gibi vesvese, ehli itizale layıktır. Çünkü onlar derler, medarı teklif olan ef'al ve eşya, kendi zatında, ahiret itibariyle ya hüsnü var, sonra o hüsne binaen emredilmiş veya kubhu var, sonra ona binaen nehyedilmiş. Demek eşyada ahiret ve hakikat noktayı nazarında olan hüsn ve kubuh zatidir, emir ve nehy ilahi ona tabidir. Bu mezhebe göre insan her işlediği amelde şöyle bir vesvese gelir. Acaba amelim nefsül emirdeki güzel surette yapılmış mıdır? Ama mezhebi hak olan ehli sünnet ve cemaat derler ki, Cenab-ı Hak bir şeye emreder, sonra hasen olur. Nehyeder, sonra kabih olur. Demek emir ile güzellik, nehi ile çirkinlik tahakkuk eder. Hüsn ve kubuh, mükellefin ıttılağına bakar ve ona göre takarrur eder. Şu hüsn ve kubuh ise, suri ve dünyaya bakan yüzünde değil, belki ahirete bakan yüzdedir. Mesela, sen namaz kıldın veya abdest aldın. Halbuki namazını ve abdestini fesada verecek bir sebep, nefsül emirde varmış. Lakin sen ona hiç muttali olmadın. Senin namazın ve abdestin hem sahihtir, hem hasendir. Mutezile der, hakikatte kabih ve fasittir, lakin senden kabul edilir. Çünkü cehlin var, bilmedin ve özrün var.
Öyleyse ehli sünnet mezhebine göre zahiri şeriata muvafık olarak işlediğin ameline acaba sahih olmuş mu deyip vesvese etme. Fakat kabul olmuş mu de, gururlanma, ucbe girme. İkinci merhem, dinde haraç yoktur. La harace fid din. Madem 4 mezhep haktır, madem istiğfare müncer olan derki kusur ise, gurura müncer olan hüsnü amelin rü'yetine, böyle vesveseli adama müreccahtır. Yani böyle vesveseli adam, amelini güzel görüp gurura düşmektense, amelini kusurlu görse, istiğfar etse daha evladır. Madem böyledir, sen vesveseyi at, şeytana de ki, şu hal bir hareçtir. Hakikat-ı hale muttali olmak güçtür. Dindeki yüsre münafidir. Ed-dinu yusrun, la harace fid-din esasına muhaliftir. Elbette böyle amelim bir mezhebe hakka muvafık gelir. O bana kâfidir. Hem la akal ben aczimi itiraf ederek, ibadeti layık veçile eda edemediğimden, istiğfar ve tazarru ile merhamet-i ilahiyeye dehalet edip, kusurum affolunmak, kusurlu amelim kabul olunmak için mütezellilane bir niyaza vesiledir. 5. vecih, mesail-i imaniyede şüphe suretinde gelen vesvesedir. Biçare vesveseli adam, bazen tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Yani hayale gelen bir şüpheyi, akla girmiş bir şüphe tevehhüm edip, itikadına halel gelmiş zanneder. Hem bazen tevehhüm ettiği bir şüpheyi, imana zarar veren bir şek zanneder. Hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi, tasdik-i akliye girmiş bir şüphe zanneder. Hem bazen bir emri küfride tefekkürü, küfür zanneder. Yani dalaletin esbabını anlamak suretinde kuvve-i müfekkirenin cevelanını ve tetkikatını ve bitarafane muhakemesini hilaf-ı iman zanneder. İşte telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan ürkerek, eyvah kalbim bozulmuş, itikadıma halel gelmiş der, o haller galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz-i ihtiyarisiyle ıslah edemediğinden ye'se düşer, bu yaranın merhemi şudur ki, tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi, tevehhümü küfür dahi küfür değildir. Tasavvuru dalalet, dalalet olmadığı gibi, tefekkürü dalalet dahi dalalet değildir. Çünkü hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür, tasdik-i akliden ve izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. Teklifi dini altına çok giremiyorlar. Tasdik ve izan öyle değiller. Bir mizana tabidirler. Hem tahayyül, tevehhüm, tasavvur, tefekkür, nasıl ki tasdik ve izan değiller, öyle de şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Fakat eğer lüzumsuz tekrar ede ede müstakar bir hale gelse, o vakit hakiki bir nevi şüphe ondan tevellüt edebilir. Hem bitarafane muhakeme namıyla veya insaf namına deyip, şıkkı muhalifi iltizam ede ede, ta öyle bir hale gelir ki, ihtiyarsız tarafı muhalifi iltizam eder. Ona vacip olan hakkın iltizamı kırılır, o da tehlikeye düşer. Hasmın veya şeytanın bir vekili fuzulisi olacak bir halet, zihninde takarrür eder. Şu nevi vesvesenin en mühimi budur ki, vesveseli adam, imkanı zati ile imkanı zihniyi birbiriyle iltibas eder. Yani, bir şeyi zatında mümkün görse, o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen meşkûk tevehhüm eder. Halbuki ilmi kelamın kaidelerindendir ki, imkanı zati ise, yakîn-i ilmiye münafi değil ve zaruret-i zihniyeye ziddiyeti yoktur. Mesela, şu dakikada Karadeniz'in yere batması zatında mümkündür ve o imkanı zati ile muhtemeldir. Halbuki yakînen, o denizin yerinde olduğunu hükmediyoruz, şüphesiz biliyoruz ve o ihtimali imkani ve o imkanı zati bize şek vermez, bir şüphe getirmez, yakînimizi bozmaz. Mesela şu güneş zatında mümkündür ki bugün gurub etmesin veya yarın tulû etmesin. Halbuki bu imkan yakînimize zarar vermez, şüphe getirmez. İşte bunun gibi mesela
Hakaiki imaniyeden olan hayat-ı dünyeviyenin grubuna ve hayat-ı uhreviyenin tuluğuna imkanı zati cihetinde gelen vehimler yakîn-i imaniye zarar vermez. Hem la ibrete lil ihtimalil gayrin naşi an delilin, yani bir delilden neşet etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur olan kaide-i meşhure hem usulü din hem usulü fıkhın kaide-i mukarreresindendir. Eğer desen bu derece müminlere muzır ve müz'iç olan vesvese ne hikmete binaen bize bela olmuş? El cevap, ifrata varmamak hem galebe çalmamak şartıyla aslı vesvese teyakkuza sebeptir, taharriye dâidir, ciddiyete vesiledir. Lakaytlığı atar, tehavünü def eder. Onun için Hakim-i Mutlak şu dar-ı imtihanda, şu meydan-ı müsabakada bize bir kamçıyı teşvik olarak vesveseyi şeytanın eline vermiş, beşerin başına vuruyor. Şayet ziyade incitse, Hakim-i Rahim'e şekva etmeli, "Eûzu billahi mineşşeytanirracîm" demeli.